Arkadaşlar merhaba. Bu hafta Emirler Arpalığı'ndayız. Şimdi Emirler Arpalığı neresi diyeceksiniz? Uludağ'ın güney yamacındayız. Arkamızda gördüğünüz tepe şu an Uludağ'ın zirvesi. Onun biraz altındayız. Yaklaşık saatimde 1538 metredeyiz diye gösteriyor. Sapma olabilir tabii 6 metrede. Şimdi biz burayı nereden biliyoruz? Biz buraya çocukluğumuzdan beri geliyoruz değil mi Uğur? Dedemden biliyoruz. Rahmetli dedem bizi herhalde bir 15 yaşından beri, Uğur benden 7 yaş küçük, o daha da küçüktü, sonra katıldı bize. Dayım, Mustafa dayımla dedem bizi buralara çok getirdiler. Onların sayesinde öğrendik bu dağı biz. Bursalıların pek bilmediği bir yer. Öyle de kalmasını istiyoruz. Çünkü buraya gelip piknik falan yapıp etrafı pisletebiliyor insanlar. Yani bir doğa harikası burası. Burada birazcık fotoğraf çekeceğim biraz sonra. Buraya gelmişken de Uğur'la dayımı andık. Mustafa dayım bugün yanımızda olsaydı bayılırdı buraya diye. Dayıma da selam söylüyorum buradan. Dayı Datçalara gittin, bizi unuttun. Gel buraya, biraz da burada dolaşalım beraber. Tamam mı? Görüşürüz. Arkadaşlar yol buraya kadarmış. Arabanın artık altı oturmaya başladı. Bayağı bir yolumuz var daha Emirlere. Yarın buraya yürüyerek deneyeceğiz sabah bu gece yatıp. Şu anda son gaz buraya geldik. Şu arkada gördüğünüz vadinin içi komple bulut doluydu. Fakat yükselerek bize doğru yaklaşmaya başladı. Biraz sonra ben de içinde kalacağım. İşte bu iş böyle. Deli gibi koşarsınız, yakalayamazsınız. Doğa fotoğrafçılığı bunun gibi bir şey. Ortama bakar mısınız? Sanki korku filmi gibi. Harika bir sis bastı. Tam da istediğimiz sisin peşindeydik zaten. Evet. Güneşi batırdık. Tabii güneşi göremedik ama ışık oldukça gitti. Bu gece buradayız. Sabah gün doğumunu ve Uludağ'ın sırtını yalayan bulutları çekmek istiyorum. İnşallah başarılı oluruz bakalım. Nasıl acıktık dağlarda koştururken. Temiz hava insanı kurt gibi acıktırıyor. Harika olmuş Uğur, eline sağlık. Afiyet olsun. Evet, dün yarıya kadar çıkabildik yolu. Gece yattık. Şimdi mükemmel manzaranın eşliğinde tekrar Emirler Arpalığı'nı deneyeceğiz bakalım, arabayla çıkabildiğimiz kadar yere çıkıp oradan sırt çantalarını alıp Emirler Arpalığı'nı size göstermek istiyorum. İnşallah gidebiliriz. Kar bayağı kalınlaştı. Ama gidiyoruz hala. Evet arkadaşlar, buraya kadar geldik. Yolların halini görüyorsunuz. Yani gırtlağa kadar çamura battık. Allah'tan 3 kişiyiz. Uğur şimdi hazırlık yapıyor. Eşyaları indiriyoruz. Buradan gerisini Emirler Arpalığı'na yürüyerek gideceğiz. Bu bölge yazları kampa geldiğimiz bir bölge. Burada ayı, kurt, çakal her türlü hayvan yaşıyor. O yüzden korunmak amaçlı maalesef yanımıza
almak durumundayız. Ne olacağı belli olmaz. Bu ne, ayı mı? Bence ayı. Ne olacak bu kadar? Ayı izleri. Ayı izleri. Tazeyken basıyor ama eridikçe daha da büyüyor. Ayak izi o kadar Evet. büyük değil aslında. Bak burada izler var. Hayvanlar uykuya yatamıyorlar ki. Evet. Sol tarafımda gördüğünüz 2 tane çam ağacını kadrajımın soluna yerleştiriyorum. Altın oran diye bildiğiniz konu. Onların arkasında daha kısa boylu ağaçlar var ve en arkada o sarp tepeler ve gökyüzünde bulutlar. Kompozisyonum ön, orta ve arka olarak devam ediyor. Çok güzel bir açı. D850 ile çalışıyorum yine. Üzerinde 14-24 takılı. Uzun pozlamaya başlamadan önce ne yaptım? İlk başta fokusumu otomatiğe alıp ağaçlardan bir netlik aldım ve şu anda tekrar manuele geçiyorum. Bu unutmamamız gereken bir şey. Şimdi filtrelerimi çıkaracağım. Bana ne veriyor bir ona da bakalım. F9 diyaframı seçtim bu manzara için. Bayağı bir uzaklarda ağaçlar var, çok uzaklarda da. Alan derinliğimin mümkün olduğunca çok olabilmesi için. F9'u seçtim fakat F16'nın üstüne çıkmıyorduk hatırlarsanız. Diffraction denen olay fotoğraflarımızı bozduğu için. F9 diyaframda 1 bölü 320 veriyor enstantanemizi. Yani shutter speedimiz 1 bölü 320. Şimdi telefonumdan 1 bölü 320 bana on stop filtreyle ne kadar pozlatır, ne kadar dakika verir, 15 stopla ne kadar dakika verir bakacağız beraber. ...15 stop filtrem burada. Dikkat ederseniz hiçbir şey göremiyorsunuz öbür tarafta. Fakat bu filtreler bildiğiniz kaynak camları gibi düşünün. Ama rengi geçiriyor, ışığı geçirmiyor. Yani o rengi alabiliyorsunuz yine. O yüzden bayağı üst kalite malzemeler. Lee'nin 15 stop SW150 sistemi. Niye SW150 diye bana soran arkadaşlar var. 14-24 Nikon'un biliyorsunuz ağzında filtre threadleri yok. Dolayısıyla bu özel aparatla daha büyük daha bombeli bir lens olduğu için bu özel aparatla takabiliyorum bu filtreleri. O yüzden SW150 sistemini kullanıyorum. Kadrajım hazır. Fokusum önceden yapıldı. 15 stop filtremi taktım ve bana 1 dakika 40 saniye bir süre verdi. Bu 1 dakika 40 saniyeyi kontrolörümü ayarlayacağım ve çekime başlayacağım. Kontrolörle pozlayabilmek için hatırlıyorsanız daha önce anlatmıştım. Manuel moddayım. Ve timer modunu bulb'a alıyorum. Enstantanem biraz önce 1 bölü 320 idi. Şu an bulb'ı görene kadar enstantane hızımı düşürdüm ve bulb'ta. Bulb'ta olduğu zaman biliyorsunuz kontrolörle çekim yapabiliyorsunuz. Şimdi kontrolörümü ayarlayacağım. Nikon'un kendi orijinal kontrolörünü kullanıyorum arkadaşlar. Delay 1 saniye sonra, yani ben start dedikten 1 saniye sonra başlayacak çekime. Long'a geliyorum.
1 dakika 50 saniye olarak ayarladım. İntervale gerek yok çünkü number of shots 1. Tek bir kare çekeceğim. Kadrajımdan eminim. Vizörümün kapalı olduğundan eminim. Çünkü karlardan, bembeyaz karlardan ışık yansıyacak her tarafa. Vizörümü mutlaka kapatıyorum. Ve kayda başlıyorum. Tam 1 saniye bekledi. Ve aynayı kaldırdı. Şu anda pozlama devam ediyor. 1 dakika 50 saniye sonra ortaya çıkan şeyi göreceğiz. Bazı arkadaşlarım soruyorlar. Neden doğa fotoğrafçılığı diye. Fotoğrafçılığın çok farklı alanlarında çalıştım. Neden moda çekmiyorsun? Çekiyorum. Ama hiçbir şey bana şu hissi vermiyor. Çünkü doğa fotoğrafçılığının içerisinde bir sürü öğe var. Trekking var. Sağlık var, spor var. Doğayla mücadele var. Herkesin gelip göremediği yerleri görmek var. Ve en önemlisi hepsinin üstünde bir de sanat var. Hepsi birleştiği zaman mükemmel bir şey oluyor. O yüzden de doğa fotoğrafçılığın üzerine yapıyorum kanalımı. Baksanıza, başka bir şey söylemeye gerek var mı? Şöyle götürmemiz lazım. 1, 2, 3. İşte bu. Uğur, donduk. Hava bayağı soğumaya başladı. Tabii 1500 metredeyiz. Böyle hava güneşli de gözükse acayip soğuk başladı. Toparlanıp aşağı inmemiz lazım. Arabamız da aşağıda kaldı karların içinde. Ortalık donmadan kaçıyoruz. Volkar inanılmaz yoruyor insanı. İnişteyiz. İnerken rahat edeceğiz zannetmiştik. Arkadaşlar bakar mısınız? Resmen ayının ayak izleri. Evet. Burada zaten bir ayı var. Aşağı iniyor genelde yazları. Köylülerden duyduk. Ne kadar geniş tabanları, bakar mısın? Korman, bir elini koyar mısın yanına? Oy, arka ayakları büyük ihtimal. Ayakların arasındaki farka bakın. Buradaki Uludağ'daki vahşi tavşanların büyüklüğünü görün. Bugs Bunny. Bak şurada tırnakları bile gözüküyor. Hop, yukarı atlamış ve devam etmiş. Arkadaşlar, Emirler'den aşağıya indik. Evimize doğru yola çıktık. Giderken yolda Küçük Deliller köyünden geçiyorsunuz.
Küçük Deliller Köyü Bursa'nın böyle güney dağ yamacına bakan mükemmel bir köy. Burada Mustafa amcayla karşılaştık. Hiç daha önce içine girmemiştik. Bir iki kere önünden geçtim ama Mustafa amcayı görünce istedik ki siz de Mustafa amcayı tanıyın, kanalın izleyicileri. Kendisinin burada acayip güzel bir müzesi var. Yıllarca emek vermiş. Burada bir sürü malzemeler toplamış. Şimdi Mustafa amcaya soracağım bakalım. Ne zaman yaptı burayı, neler yaptı? Mustafa amcayı anlatır mısın bize? Evet efendim. Önce hoş geldiniz, safa Hoş geldiniz bulduk. diyeyim Hoş bulduk. size. Çok teşekkür ederiz. Ben 57'de asker oldum. Öyle mi? 57'de asker oldum. 60'ta geldim, devlet tiyatrosuna girdim. 93'te emekli oldum. Tekrar köyüme döndüm 50 sene sonra. Baktım çok şeyler değişmiş. Tarım aletlerinden bir sürü şeyler var. Öküzler, affedersin, kanı arabaları, öküzler, atlar, merkepler, geldim. Hiçbir tanesini göremedim köyde. Kalmamış. Ne yapayım dedi, düşündüm. Boşlukta kaldım. Ben dedim geçmişi geleceği hatırlatmak için dedim böyle bir şeye başvurdum. Tarım aletlerini evimin duvarlarına, dış taraflara, duvarlarına koydum. Köyden, geçmişten kalan bazı şeyleri, bugün kullanılmayan şeyleri tekrar gençlere, geleceği hatırlatmak için böyle bir yola baş koydum ve yaptım, yapacağım da. Evet, Çanakkale Savaşı'ndaki. Dedemin Çanakkale'de savaştığı silah. Of. Rahmetli şöyle anlatırdı. Oğlum, Çanakkale'den Yemen'e esir düştük. Yemen'de her şeyimizi aradılar, taradılar. Orada aylarca kaldık. Ve atlar pislerdi. Arpaları seçerdik, tenekede kavuru yerdik derdi. O kadar. Yazmak ne demek? Yazarken ne yaparsın? Düşünürsün. Aynen. Onu yazdım. Bu da akıllı makine. Hesap makinesi. Hesap akıl makinesi. küpü. Benim babam banka müdürüydü. Evet. Ben görürdüm bunlarla böyle şık Evet, bir şeyler yaparlardı. Evet. Hiç anlamam nasıl çalıştığını yani. Hiç Çıkartma, kafam toplama, basmadı buna her benim. şey yap- İlk defa böyle tabanca gibi bir fotoğraf makinesi ve zoom lens görüyorum. Evet. Çok enteresan. Mustafa amca tiyatrocuymuş. Tiyatroda sahne makinistiymiş. makinistiymiş. Evet. Nedir bu sahne makinistliği? Anlatır Sahne mısın makinesi Mustafa amca? dekorları kullanır. Aa, Biz tiyatro Ankara'da yapılır dekorlar. Ankara'da plana gelir, dekoru gelir. Biz plana bakarak sahneye dekoru kurardık. Bize Anladım. sahne makinesi olarak ben geçer. sahne makinisti dendiğini bilmiyordum inan. Ben Mimar Sinan mezunuyum. Evet. Bizim güzel sanatlarda da sahne ve dekor diye bir bölümümüz var. Evet. Demek şimdi senin o zaman yaptığın mesleği şimdi gençler orada okuyorlar. Orada okuyor. Şimdi ona sahne makinesi diyorlar. Mustafa amcayla tanıştık. Çok memnun olduk. Lütfen buraya gelin, görün, gezin. Harika bir yer. Çok fazla tutmak istemiyorum onu. Yağmur başladı. Tam zamanında inmişiz emirlerden. Bizim için de süper bir sürpriz oldu Mustafa amcayla burada tanışmak. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Her zaman Rica ederiz. beklerim. Rica ederiz Mustafa amcacığım. Aceleye gel. Daha çok değişik Rica ederiz. bir anlatacağım şeyler var. İnşallah yine geliriz. Göstereceğim çok daha şeyler var. Tamam yine geliriz Mustafa amca. İnşallah bekleriz. Kar mı dolu mu başladı? Bu yağmur. Yağmur. Yağmur.